Sevgili dostlar, herkese merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim her şeyin en güzelini, en güzel zamanda hepimize lütfeylesin. Hani sevgiyi, mutluluğu, iyiliği, güzelliği hep konuşuyoruz ya. Bugün de öfkeyi, öfkelenmeyi konuşalım istedim. Şimdi yolda seyrederken birden karşımızda bir araç çıkıyor. Daha doğrusu kendisini sol tarafa atıyor. Niye sola attı bilmiyoruz. Sağda kamyondan korkabilir. Birden bu trafiğin içerisinden çıkıp gitmek istediği yere gitmek isteyebilir. Ama şu solda bir sinyal var ve solda dikiz aynası var ve soldan bakıp araba var mı yok mu acaba deyip kör noktadan da tekrar bir kontrol edip var mı yok mu acaba demeden önce bu hareketi yaptığında siz burada bariyerlere mi çıkayım, arabaya mı çarpayım, sağa kaçarsam sağ tarafta araba var mı, arabanızın ön tarafını vurduğunuzda arkadaki trafiğin duracağını, her şeyi üst üste düşünmeye başlıyorsun. Bu da insanı tabii sinir harbine sokuyor. Zor bir şey. Öndeki adam haklı. Sürücü. Siz de haklısınız. Haklı olmak bir şey ifade ediyor mu? Bu sefer bağırıp çağırıyorsunuz, kornaya basıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Diyorsun da diyorsun. Arkadan bir amca süratle geliyor. Tır efendi. Burası sanki otoban. Onda da şeyin içerisinde giriş izinleri var, kağıtları var. O kağıdı alınca buranın sahibinin halbuki kilometre sınırları var, tahtitleri var ama ona uymuyorlar. Peki öfke. Bilge'ye sormuşlar. Öfke nedir? Bilge cevap vermiş. Karşımızda öfkelendiğimiz kimsenin, kızdığımız kişinin karşısında kendimize verdiğimiz cezadır. Peki değer mi? Asla. Suçu işleyen kim? Karşıdaki. Peki bunun cezasını kendimize niye çektiriyoruz? Allah aşkına. Niye? Sinir hastalıklarına siz yakalanıyorsunuz. Tansiyonunuz sizin yükseliyor. Sizi sinirlendiren insanlardan uzaklaşacaksınız. Oluyor mu? Vallahi ben yapıyorum. Oluyor. Adamın anlayışı kıt. Bir şeyi 2 defa söylüyorsun, 3. defa soruyor. Bu insana iş vermeyeceksiniz. İş yaptırmayacaksınız. Bu insana bu işi söyleyeceğinize işi kendiniz yapın. 10 kat daha iyidir. Sinir harbi, sinirden dolayı savaşı yaşamak zorunda kalmazsınız. Aziz dostlar, hayat çok uzun değil. Sınırlı, sayılı günler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sinirlenenler için muttaki kullar sinirlendiğinde ne yaparlar diye Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Onlar varlıkta da yoklukta da, yani varken de yokken de, çok zenginken de, çok büyük zenginlik yokken de Allah için harcama yaparlar. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ Öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar. Şöyle hani lokmayı nasıl yutarsınız? Şöyle nefes alırsınız. Şöyle birkaç saniye susmanız gerekiyor. Karşıdaki insan bir de yanlışına karşı savunmaya kalkmıyor mu kendini? Bir de yanlışlarla savunuyor. Orada iyi, derin bir nefes almanız gerekiyor. Derin bir nefes almanız gerekiyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Bitmiyor. Sonra da onlar insanları çokça affederler. Kur'an ayeti bu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Ali İmran suresinde. Allah affeden, iyilik yapan, güzellik yapanları sever. Allah'ın sevgili kulu olmak, 5 vakit namaz kılıp oruç tutmak, infak vermekle bitmiyor demek ki, görüyorsunuz. Başka şeyler de yapmak gerekiyor. Onlardan bir tanesi de bu. Allah inşallah öfkesine hakim olan, öfkesinin geldiği anda o öfkeyi
şöyle kalbinde, ruhunda, göğsünde kucaklayıp karşı tarafa bunu yansıtmadan, kendi iç dünyasında da öfkeyi tutup öfke patlaması yaşamadan ve yaşatmadan yol almayı, güzelliklere erişmeyi hepimize nasip eylesin. Aziz dostlar, söylemesi kolay da öfke geldiğinde bunu tutmak bu kadar kolay olmayabiliyor. İşte o öfke geldiği anda öfkeyi iç dünyamızda güzelce tolere etmek, iç dünyamızda onu işte şimdi olduğu gibi yer varken beyefendi arabayı bilerek sola üzerimize kırdı. Söylersek yaşarız. Bu da bir hakikattir. Onun için böyle çok olumsuz şeyleri, öfkelendiğimiz şeyleri tekrar ona buna arkadaşımıza filancayı anlatmayın. Anlattıkça yaşarsınız. Yıllar önce başınızdan geçen bir haksızlığı defalarca anlattığınızda o haksızlığı tekrarlamış olursunuz. Zalim, zulmetmeyi sever insanlar böyle işleri yapmayı ve bu işleri tekrarlamayı zaten seviyorlar. Sevdikleri şeyi bir daha canlandırıp bir daha harekete geçirmiş oluyorsunuz. Ben öfkesine hakim olmaya çalışan birisiyim. Ama her geçen gün daha da fazla buna ihtiyacımın olduğunu fark ediyorum. Sizlere de tavsiyem odur. Öfkelendiğinde öfkesine hakim olan kişi cesarette en yüksek makamda olan kişidir. Yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel nasihatlerinden bir tanesi. Hiç filmlerde izlemiyor musunuz? Dünya boks şampiyonusu. Şampiyon adam. Dünya boks şampiyonu. Fakat adam ben boks şampiyonuyum diyerek önüne geleni dövmüyor. Dünya karate şampiyonu sataşanlara dokunmuyor. Çünkü halka açık bir alan. Her yer ring değil ki. Ya da siz konuşma sanatı uzmanı olabilirsiniz. Herhangi bir çalışanla onu ezmek üzerinde konuşarak onu alt etmek sizin acziyetinizi gösterir. Yani konuşmayı çok iyi beceremeyen bir insanı siz üst üste kelimelerle adeta laflarla dövercesine konuştuğunuzda etrafınızdaki insanlar savunmasız insanlara saldırdığınızı ve kendinizi yukarı çekmek için insanları nasıl alt ettiğinizi görerek hakkınızda karar verirler. Bu insanla iş yapılmaz, bu insana kız verilmez, bu insana dükkan emanet edilmez, bu insana hayat emanet edilmez diye. Ondan sonra niye beni beğenmediler? İş yerinde çalışırken öf püf çekerek içindeki ruhi bunalımı devamlı yanındaki arkadaşlara pompalayan arkadaşlar hakkında da kanaat budur. Bu arkadaş takım çalışmasını engelliyor, okulun içerisindeki sinerjiyi bozuyor ya da binamızdaki komşuluk ilişkilerimizi zedeliyor diye yine karşıdaki insanların hakkımızdaki ya da bu iş yapanlar hakkındaki tutumunu olumsuz etkiliyor. Yapmayalım. Öfkeye hakim olmak insanlık vazifesi. Ben hastayım. Hastaysan hastaneye gideceksin güzel kardeşim. Bizi de hasta etmeye hakkın yok. Böyle insanlar çok var etrafımızda hocam. Olabilir. Böyle insanları kurumlarla buluşturmak vazifeniz. Gel seninle benim tanıdığım bir doktorum var, ona bir gidelim. Ya da aileye tanıdığınız bir öğretmenin, doktorun, psikiyatrin telefonunu, kartını verirsiniz. Lütfen bu uzmanla görüşmeniz sizin için iyi olacaktır diyerek kendilerine bu hususta yardımcı olun. Başıboş bırakıp dediği iyice zır dedi yapıp başınıza iyice bela etmenin anlamı yok. Maalesef etrafımızda akıllı gözüken deliler var. Yani normal gözüken hastalar var ve bu insanların da tedavi olması gerekiyor. Kurumları bunlardan haberdar etmezseniz müdahale söz konusu olamaz. Deliyle akıllı gibi konuşursanız sizin aklınızı başınıza alır. Akıllı yine akıllı gibi konuşacaksınız. Deliyi de anlayacağı dilden konuşacaksınız. Çok akıllı gibi konuşursanız size geri teper ve sizi çok rahatsız eder. Aziz dostlar, Allah aklımıza mukayyet olmayı nasip eylesin. Eski tabir, Allah'ım aklıma mukayyet ol. Yani
aklımı kayıt altında tut. Aklımı senin muhafazan içerisinde var et diyerek niyazda bulunmak Allah'a sığınmak demektir. İnşallah bizim de Rabbim ömrümüzün sonuna kadar aklımızı, zihnimizi en güzel şekilde taşıyabilmeyi bize nasip eylesin. Böyle duygu, düşünce ve dualarla hayatımızı devam ettirirsek, tertemiz duyguları her sabah uyandığımızda kendimize telkin edersek, işte o zaman öfkemizi baştan yenmeye başlamış oluruz. Dur bakalım bugün kim başıma bela olacak? Trafik yine sıkışık mı? Birisiyle kavga etmeden gitsek bari. Zaten park yeri bulamıyoruz. Hep evde parkta sıkıntı oluyor. Hep iş yerinde parkta sıkıntı oluyor. Daha gitmeden kendi kendinize önden böyle siparişler verirseniz gittiğinizde ızdırap dolu hallerle karşılaşırsınız. Neyi ekerseniz onu biçersiniz. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Nefsinizi güzelliklerle beraber taşıyın ki gittiğiniz yerde güzellikler sizi bulsun. Gideceğim park yerim hazır olacak. Gideceğim kahvaltım hazır olacak. Gideceğim toplantıda herkes hazır olacak. Böyle tertemiz duyguları hem dilinizle hem kalbinizle söylerseniz öfke size yetişemez. Ve bizi kızdıran insanların bizi öfkelendirmesine müsaade etmeyelim. Bu beden bize lazım, bu kalp bize lazım, bu ruh bize lazım. Allah kalbimize, ruhumuza tertemiz geleceğimizi yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.